Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın. Çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışının ardından sessizliğini koruyan Sıla Türkoğlu, bu kez güçlü bir dönüş haberiyle kulisleri hareketlendirdi. Doğa karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncunun yeni adresi merak edilirken, gelen haber hem kariyer yolculuğu hem de seçtiği proje nedeniyle dikkatleri yeniden üzerine çekti. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Türkoğlu, diziden ayrıldıktan sonra kendisine gelen çok sayıda teklif arasından net bir tercih yaptı. Başarılı oyuncu, dünyaca bilinen hastane dizisi Dok'un yerli uyarlamasında başrolü üstlenmeyi kabul etti. DAS yapım imzası taşıyan projede Türkoğlu, Mevsim adlı genç bir doktora hayat verecek. Hikaye, tıp dünyasının zorlu vakaları kadar karakterlerin kişisel sınavlarını da merkezine alan bir anlatı kuruyor. Yeni rolü için yoğun bir hazırlık sürecine giren 26 yaşındaki oyuncu, bu projeyle birlikte kariyerinde farklı bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Doktor Mevsim karakterinin idealist, mücadeleci ve duygusal derinliği olan yapısı, Türkoğlu'nun bugüne kadar sergilediği dramatik performans çizgisiyle örtüşüyor. Bu tercih, oyuncunun sadece popülerlik değil, rol derinliği arayışında olduğunu da ortaya koyuyor. Öte yandan dizinin İtalyan uyarlaması da yeniden gündeme taşındı. Now ekranlarında yayınlanacak Doktor Kod adlı yapımın İtalya versiyonunda, Mevsim karakterinin karşılığı olan Doktor Giulia Giordano'yu 36 yaşındaki Matilde Jolie canlandırıyor. Jolie ile Sıla Türkoğlu arasındaki fiziksel benzerlik sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı ve yerli uyarlamaya olan ilgiyi artırdı. Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşta oyunculuğa yönelen Türkoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli atölyelerde kendini geliştirerek sektöre adım attı. İlk deneyimlerini yerel projelerde kazanan oyuncu, televizyon dizileriyle geniş kitlelere ulaştı ve özellikle duygusal yoğunluğu yüksek sahnelerdeki başarısıyla kısa sürede öne çıktı. Ekran yolculuğu 2018 yılında başlayan Türkoğlu, 2020 yılında yer aldığı günlük dram yapımıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Bu performans ona hem izleyici nezdinde güçlü bir karşılık hem de sektörde görünürlük sağladı. Asıl büyük yükselişini ise Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle yaşadı. Doğal oyunculuğu, sahne hakimiyeti ve duyguyu seyirciye geçirme becerisi, onu genç kuşağın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. Televizyon projelerinin yanı sıra dijital yapımlar ve marka işbirlikleriyle de adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, modern kadın karakterlerine getirdiği güçlü yorumla yapımcıların radarında yer alıyor. Yeni dizisi Dok ile birlikte, kariyerinde bilinçli ve iddialı bir adım atan oyuncunun bu tercihi, ekran yolculuğunu kalıcı başarıya taşıma isteğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Mardin'in sert rüzgarından Muğla'nın sıcak sokaklarına uzanan bu hikaye, sadece bir rol değişimini değil, bir ruh hali dönüşümünü de anlatıyor. Uzak şehirde izleyiciyi ekrana kilitleyen Ozan Akbaba, "Bak postacı geliyor" ile bambaşka bir dünyaya adım atıyor ve bu geçiş, oyunculuğun konfor alanı olmadığını net bir şekilde hatırlatıyor. Bir haftada şive değiştirmenin ardında disiplin, gözlem ve cesaret var. Akbaba'yı projeye çeken temel sebep, yönetmen Yüksel Aksu'nun anlattığı hikayenin samimiyeti oluyor. Babası Osman Aksu'nun hayatından izler taşıyan film, saf duygulara yaslanan bir anlatı kuruyor. Oyuncu bu saflığı yakalamak için karaktere gösterişsiz ama derin bir yerden yaklaşıyor. Muğla'da geçen çekimler, Mardin'de süren dizi temposundan tamamen farklı bir iklim ve kültür sunuyor. Bu fark, karakterin inandırıcılığını besleyen ana unsura dönüşüyor. Doğudan Ege'ye uzanan şive yolculuğu ise işin en kırılgan noktası oluyor.
Her şivenin bir müziği olduğunu vurgulayan Akbaba, bu müziği tutturabilmek için sahaya iniyor, insanları dinliyor, ritmi yakalamaya çalışıyor. Kısa sürede oturan bu geçiş, oyuncunun role teslimiyetini görünür kılıyor. Ortaya çıkan sonuç, zorlama değil, akışkan bir karakter portresi oluyor. Filmde anlatılan imkansız aşk meselesi, Akbaba'nın dünyasında romantik bir fanteziden çok, insan ruhunun tek taraflı derinliğiyle açıklanıyor. Aşkın karşılık beklemeden de yaşanabileceğini savunan oyuncu, bu yaklaşımıyla Osman karakterinin kalbine sadık kalıyor. Yeşilçam tadı taşıyan film, aşkın saf halini ve küçük yerlerin sıcaklığını merkeze alarak seyirciye tanıdık bir duygu alanı açıyor. Bu tabloya bakıldığında, Bak Postacı geliyor, sadece nostaljik bir hikaye değil, köklerine saygılı, duygusunu saklamayan ve oyunculuğu şöhretle karıştırmayan bir duruşun ürünü olarak öne çıkıyor. Ozan Akbaba'nın kariyerinde bu iş, yüksek sesle bağırmadan iz bırakan, sakin ama kalıcı bir durak olarak yerini alıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Tom Cruise'un sinema tarihine geçmesi beklenen uzay hayali, perde arkasındaki görünmeyen bir duvara çarptı. Aksiyonla özdeşleşen yıldızın bu kez yer çekimine değil, politik dengelere takıldığı konuşuluyor. Büyük ses getirmesi beklenen proje, kulislerde yankı uyandıran bir karar nedeniyle sessizce durduruldu ve Hollywood'da neden olmadı sorusu daha proje ortaya çıkmadan sorulmaya başlandı. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan uzay temalı film, Yarının Sınırından'ın yönetmeni Doug Liman'la birlikte planlandı. Hedef, yalnızca iddialı bir hikaye anlatmak değil, aynı zamanda sinema tarihinde bir ilke imza atmaktı. Cruise'un bir roketle uzay istasyonuna gitmesi, yörüngede çekim yapması ve hatta uzay istasyonunun dışında yürüyüş yapan ilk sivil olması konuşuluyordu. Ancak bu iddialı hayalin gerçekleşmesi için NASA ile tam kapsamlı bir işbirliği şarttı. Kulis bilgilerine göre sorun tam da bu noktada başladı. NASA ile çalışabilmek için federal düzeyde onay gerekiyordu ve bu süreç doğrudan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine uzanıyordu. Cruise'a yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun siyasi nedenlerle Trump'tan destek istemeye sıcak bakmadığını dile getiriyor. Bu tercih, projeyi teknik değil politik bir çıkmaza sürükledi ve hazırlıklar ilerleyemeden askıya alındı. Filmde Cruise'un, talihi pek gülmeyen ama bir şekilde dünyayı kurtarabilecek tek kişi haline gelen bir karakteri canlandırması planlanıyordu. Senaryo aşamasında dahi büyük merak uyandıran bu hikaye, lojistik ve politik engeller nedeniyle somut bir aşamaya geçemedi. Bir dönem Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle işbirliği ihtimali konuşulsa da, süreç içinde bu seçenek de devre dışı kaldı. Bu gelişmenin ardından Cruise'un kariyer rotası tamamen durmadı. Ünlü oyuncu, sıradaki projesinde Diriliş filmiyle Oscar kazanan Alejandro G. Iñárritu'nun yöneteceği, adı henüz açıklanmayan bir yapımda kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek beklentiyle anılan filmin 2 Ekim 2026 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Sonuç olarak Tom Cruise'un uzayda çekilecek ilk filmle tarihe geçme hayali, bir aksiyon sahnesinde değil, kapalı kapılar ardında sona erdi. Bu hikaye, Hollywood'da büyük projelerin yalnızca yaratıcılıkla değil, siyasi ve bürokratik dengelerle de şekillendiğini bir kez daha hatırlatıyor. Uzaya çıkamayan bu film, perde arkasındaki güç ilişkilerinin sinemayı nasıl etkilediğinin çarpıcı bir örneği olarak hafızalarda kalacak. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kulislerde fısıltı halinde dolaşan bir yakınlık, tek bir cümleyle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Uzun süredir özel hayatını korumayı tercih eden Hande Erçel'in, adının yapımcı Onur Güvenatam ile anılması merakı büyüttü. Havaalanında söylenen birkaç kelime ise bu merakı resmi bir kabule dönüştürdü. Yurt dışı dönüşü İstanbul'da objektiflere yakalanan Erçel, kendisine yöneltilen sorular karşısında temkinli ama net bir tavır sergiledi. İlişki iddialarını inkar etmedi, ancak bu yakınlığın henüz çok erken bir aşamada olduğunu vurguladı. Üzerinde konuşulacak bir başlık oluşmadığını, her şeyin fazlasıyla yeni geliştiğini ifade ederken, acele yargılara da mesafeli durdu. Kendi hayatına dair tanışmaların ve başlangıçların olağan olduğunu hatırlattı
beklemenin ve durup düşünmenin önemine dikkat çekti. Bu açıklamalar Erçel'in uzun süreli ilişkisinin sona ermesinin ardından gelince kamuoyundaki ilgi doğal olarak yeni isme yöneldi. Yapımcı Onur Güvenatam hakkında sorular artarken sektör geçmişi de mercek altına alındı. Ankara doğumlu olan Güvenatam, 1986 yılında dünyaya geldi ve 40 yaşında. Kariyerine 2010'lu yılların başında adım attı. Kısa sürede dikkat çeken projelere imza atarak televizyon ve dijital platformların öne çıkan yapımcıları arasına girdi. İş insanı kimliğiyle de bilinen Güvenatam, geniş kitlelere ulaşan dizilerin yapımcılığını üstlendi. Vatanım Sensin, İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Zeytin Ağacı ve Sahipsizler gibi yapımlar bu başarının somut örnekleri arasında yer aldı. Sektördeki karşılığını ise en iyi dizi dalında kazandığı Altın Kelebek ödülleriyle pekiştirdi. Ortaya çıkan tablo, hem özel hayatında yeni bir sayfa açan bir oyuncuyu, hem de kariyerinde istikrarlı bir çizgiye sahip bir yapımcıyı yan yana getiriyor. Yapılan açıklamalar, bu ilişkinin henüz tanım arayışında olduğunu gösterirken, magazin dünyası için asıl belirleyici olanın zamana yayılan tutarlılık ve şeffaflık olacağı açıkça görülüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Işıklar söndü, kulisler hareketlendi. Burak Özçivit'in bir projeden ayrılığı kısa sürede bambaşka bir hikayeye dönüştü. Bu kez konuşulan bir kriz değil, risk alarak kurulan yeni bir yol ve bu yolun sonunda gelen yüksek bedelli bir imza oldu. Magazin dünyasında merak duygusu tam da burada başladı. Uzun soluklu dizisinden bölüm başı ücrette anlaşma sağlanamayınca ayrılan Özçivit, rotasını televizyon dışına çevirdi. Oyuncu, kariyerinde ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunu için sahneye çıkmaya karar verdi. Bu tercih, alışılmışın dışında ama bilinçli bir yön değişimi olarak yorumlandı. İstanbul'un en güzel kızı adlı oyunda, hayatını şehrine ve tutkularına adamış bir oto tamircisini canlandıracak olan Özçivit, sahne için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Yapımın birden fazla ülkede ve şehirde sahnelenecek olması, projeyi baştan iddialı hale getirdi. Asıl dikkat çeken detay ise perde arkasındaki anlaşma oldu. Ünlü bir inşaat şirketinin reklam yüzü olan Özçivit'in, reklam ve sponsorluk paketinden 45 milyon Türk lirası kazandığı öğrenildi. Anlaşmaya tiyatro oyunun da dahil edilmesi, rakamın büyüklüğünü açıklayan kilit nokta oldu. Sahnedeki rolü mütevazı bir oto tamircisi olsa da, özel hayatı tam tersi bir tablo çiziyor. 10 otomobilden oluşan lüks araç koleksiyonunun toplam değerinin 4 milyon dolar olduğu iddia edildi. Araçlar için Riva'da özel bir garaj kiralandığı da konuşulanlar arasında yer aldı. Bu tabloya kulislerde dolaşan yeni karşı iddiaları da eklenince ortaya net bir sonuç çıkıyor. Burak Özçivit, bir ayrılığı avantaja çevirerek kariyerini yeniden konumlandırdı. Magazin açısından bakıldığında bu hamle, cesaretin doğru planla birleştiğinde nasıl büyük kazanca dönüştüğünü gösteriyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Bir sanatçının ardından kalan en güçlü şey şarkılarıdır. Güllü de sesiyle, sahnedeki duruşuyla ve hafızalara kazınan eserleriyle uzun yıllar konuşulan bir isim oldu. Ancak hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen iddialar, sevenlerinin içini burkan ve cevap bekleyen sorularla dolu bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yalova'daki evinde yaşanan ve başta talihsiz bir düşme olarak değerlendirilen olay, ilerleyen süreçte farklı anlatımların ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Evde bulunan kişilerden gelen ifadeler, yaşananların sıradan bir anlık dengesizlikten ibaret olmayabileceğini düşündürdü. Özellikle olay gecesine dair anlatılan ayrıntılar, soruşturmanın yönünü değiştirdi. İddialara göre evde hazırlanan bir eğlence ortamı, müzik ve alkolle birlikte sıradan bir akşam izlenimi veriyordu. Ancak bazı teknik detayların devre dışı bırakılması ve evin belirli bir bölümüne dair dikkat çeken özellikler, sonradan yapılan değerlendirmelerde önem kazandı. Sevdiği bir şarkının çalmasıyla odasına yönelen Güllü'nün, kısa süre sonra geri dönüşü olmayan bir şekilde evin dışında kalması, hala en çok sorgulanan anlardan biri olarak dosyada yer aldı. Olayın ardından sergilenen tepkiler,
Cenaze sürecinde yaşananlar ve sonrasında verilen ifadeler, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bu süreçte evde bulunan tanığın savcılığa sunduğu ayrıntılı anlatım, soruşturmanın seyrini etkileyen en önemli gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçti. Tanığın, yaşananlar karşısında uzun süre konuşamadığını söylemesi ve sonrasında işbirliğine gitmesi, dosyadaki belirsizlikleri azaltan adımlardan biri oldu. Soruşturma ilerledikçe sadece olay anına değil, anne ile kız arasındaki geçmiş ilişkiye, yaşanan gerilimlere ve maddi konulara dair iddialara da odaklanıldı. Dosyada yer alan tanık beyanları, bu ilişkinin zaman zaman zorlayıcı bir hal aldığını ortaya koydu. Ancak tüm bu iddialara rağmen, suçlamaları kabul etmeyen tarafın savunmaları da dosyanın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bugün gelinen noktada Güllü'nün ölümüyle ilgili süreç yargı makamlarının değerlendirmesinde. Ortaya atılan iddialar kadar henüz netleşmemiş sorular da var. Kesin olan tek şey ise geride kalanların bu kaybı hala anlamlandırmaya çalıştığı. Bu hikayeyi konuşurken detaylardan çok bir sanatçının ardından bıraktığı izlere ve insan hayatının ne kadar kırılgan olduğuna odaklanmak belki de en doğru yaklaşım. Güllü, şarkılarıyla hatırlanmaya devam edecek. Yaşananların gerçeği ise adalet süreciyle netlik kazanacak. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kulislerde fısıltı halinde dolaşan 20'ye yakın ev iddiası bir anda Özcan Deniz'in adını Servet Tırtar'ın tam ortasına çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir emlak gezisi sırasında söylenen tek bir cümleyle büyüdü, dallandı, kamuoyunda gerçekmiş gibi dolaşıma girdi. Bu söylentinin ardından gözler ünlü isme çevrildi ve cevap gecikmedi. Sessizliği, avukatı aracılığıyla yapılan sert ve net bir açıklama bozdu. Medyada yayılan görüntülerde bir emlak gezisi sırasında Deniz'in adına atıf yapılarak çok sayıda evi olduğu ima edildi. Bu söylem kısa sürede gerçekmiş gibi sanatçının serveti üzerinden yeni bir hikayeye dönüştü. Özcan Deniz ise bu anlatının kendi bilgisi ve iradesi dışında üretildiğini belirterek itiraz etti. Sanatçı cephesinden yapılan açıklamada ortaya atılan rakamların hayal ürünü olduğu, Özcan Deniz'in üzerine kayıtlı yalnızca bir ev ve bir arsa bulunduğu ifade edildi. Geri kalan iddiaların ise aile içinde süren hukuki anlaşmazlıklardan koparılan parçalarla büyütüldüğü vurgulandı. İddiaya konu olan konutun adres gösterilerek başka dairelerin pazarlanması da isminin ticari bir araca dönüştürülmesi olarak değerlendirildi. Özcan Deniz'in o adresten ayrılmasının nedeni olarak anlatılanlar da gerçeği yansıtmıyor. Kararın mülkiyet ya da maddi tercihlerle değil, yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle alındığı belirtiliyor. Sonuç olarak yapılan açıklama, 20 ev iddiasını kesin bir dille reddederken, Özcan Deniz'in adını kullanarak kamuoyunu yanıltan ve çıkar sağlamaya çalışan kişiler hakkında hukuki ve cezai süreçlerin başlatılacağını net biçimde ortaya koydu. Dosyanın özü, magazin dedikodusundan çok daha fazlasına işaret ediyor. Şöhretin yanlış ellerde nasıl bir ticari araca dönüştürülebildiğini ve algı yaratmanın ne kadar kolay olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. İstanbul'un büyüsü bir kez daha kameranın içinden taşıp ekrana sızdı. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı yeniden yan yana getiren An Istanbul Story, daha ilk anda yarattığı etkiyle sadece bir tanıtım işi değil, şehirle kurulan güçlü bir duygusal bağ olarak konuşulmaya başladı. İzleyicinin aşina olduğu bir partnerlik, bu kez İstanbul'un kalbinde başka bir hikayeye dönüştü ve dijital dünyada yankısı hızla yayıldı. Uzak Şehir dizisindeki uyumlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, bu ilgiyi sinema diliyle kurgulanan özel bir projeye taşıdı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markasıyla hayata geçirdiği 4. mini dizi An Istanbul Story, hikaye anlatımını merkeze alan tanıtım vizyonunun yeni halkası oldu. İstanbul'un kozmopolit yapısı, kültürel çeşitliliği ve enerjisi, bu kez turistik bir vitrin olarak değil, yaşayan ve nefes alan bir karakter gibi ele alındı. Go Türkiye'nin YouTube hesabında yayınlanan yapım, kısa sürede YouTube,
Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin izlenmeye ulaşarak güçlü bir dijital karşılık buldu. 10 bölümlük mini dizi 2025 Wanderlust Reader Travel Awards'ta okuyucu oylarıyla Avrupa'nın en cazip şehri seçilen İstanbul'un çekiciliğini Duru ile Selim'in içten ve çatışmalı ilişkisi üzerinden anlatıyor. Aynı projede başrolü paylaşmalarına rağmen bir türlü uyum sağlayamayan bu iki karakterin hikayesi, beklenmedik gelişmelerle derinleşirken şehrin ritmiyle birlikte akıyor. İstanbul, arka planda duran bir dekor olmaktan çıkıp, anlatının yönünü belirleyen temel unsur haline geliyor. Projenin ana cümlesi olan "unutulmaz hikayeler başka yerde yaşanmaz" ifadesi, dizinin ruhunu net biçimde özetliyor. Ay Yapım imzası taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda uluslararası ödülleriyle tanınan Hilal Saral yer alırken, senaryo çağdaş dili ve akıcı yapısıyla öne çıkan Kemal Hamamcıoğlu'nun imzasını taşıyor. Ortaya çıkan sonuç, İstanbul'un kültürel mirasını, estetik dokusunu ve çok katmanlı şehir hayatını modern ve enerjik bir anlatımla küresel izleyiciye sunma iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Go Türkiye'nin son yıllarda benimsediği hikaye odaklı dijital içerik stratejisi, Türkiye'yi klasik tanıtım anlayışının dışına taşıyan önemli bir etki yaratıyor. Yüksek prodüksiyon kalitesi ve evrensel anlatım diliyle hazırlanan bu mini diziler, Türkiye'nin dijital alanda güçlü bir marka hikayesi kurmasına katkı sağlıyor. Daha önce yayınlanan Antalya Gambit ve İstanbul My Love projeleri, fragmanlar ve bölümler dahil olmak üzere, toplamda 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşarak bu etkinin boyutunu gözler önüne sermişti. An Istanbul Story'nin ulaştığı izlenme rakamları da bu ivmenin sürdüğünü açıkça gösteriyor. Sonuç olarak, An Istanbul Story, popüler iki oyuncunun buluşmasını aşan, İstanbul'u merkeze alan bilinçli bir anlatı denemesi olarak öne çıkıyor. Rakamların işaret ettiği ilgi, hikaye temelli dijital tanıtımın ne kadar güçlü bir araç haline geldiğini kanıtlıyor ve Go Türkiye'nin küresel ölçekte kurmak istediği şehir anlatısının karşılık bulduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Magazin kulislerinde dolaşan fısıltılar, uzun bir sessizliğin ardından öyle bir patladı ki ortalık yeniden hareketlendi. Hande Erçel'in biten büyük aşkının ardından kalbini hiç beklenmedik birine açtığına dair iddialar, konuşuldukça büyüyen bir dalga gibi herkesin dikkatini üzerine çekti. Görünen o ki bu hikayenin temelinde kırılan bir güven, köşeye sıkışan bir ilişki ve ışıkları aniden başka bir yöne çeviren bir bağ var. Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasında yıllara yayılan birliktelik, perde arkasında biriken güvensizlik nedeniyle ağır ağır çözüldü. Erçel'in iç sesine kulak vererek bağını adım adım geriye çektiği, en sonunda da ipleri kendi iradesiyle bıraktığı konuşuluyor. İkilinin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmasıyla başlayan sessiz kopuş, karşılıklı takipten çıkma ve engelleme hamleleriyle iyice görünür hale geldi. Bu kırılmanın hemen ardından magazin masasına düşen yeni bir iddia ise tansiyonu bir kez daha yükseltti. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın yorumuna göre, Erçel'in kalbi şimdilerde ünlü ve tecrübeli bir yapımcıya yakın duruyor. Kulislere göre bu yeni bağın Londra'da geçirilen özel anlarla pekiştiği, ikilinin birbirine tahmin edilenden daha hızlı uyum sağladığı konuşuluyor. Yaş farkının bir engel oluşturmadığı, aksine bu ilişkinin daha sakin, daha kontrollü bir enerji taşıdığı da iddialar arasında. Bu söylentilerin çıkış noktası, Erçel'in yarım kalan güven duygusundan uzaklaşıp kendini daha net ifade edebildiği bir alan arayışına yönelmesi. Duygusal yükün ağırlaştığı yerde çözülme kaçınılmaz olurken, yeni başlayan bağın cazibesi de konuşulanlara göre tam da bu boşluğu doldurdu. Böylece hem duygusal hem de profesyonel dünyanın iç içe geçtiği, dikkat çeken bir birliktelik ihtimali ortaya çıktı. Ortaya atılan bu iddialar somut bir kanıta dayanmasa da, yaşanan ayrılığın arka planındaki güvensizlik ile yeni bir başlangıcın sağladığı konfor hissi arasında mantıklı bir sebep-sonuç bağı kuruluyor. Erçel'in hayatındaki bu yeni sayfanın nasıl şekilleneceği ise ilerleyen süreçte netleşecek olsa da, magazin kulislerinin şimdiden bu hikayeye sıkı sıkı sarıldığı açık. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Toplumun hassasiyetle takip ettiği çocuk güvenliği konularında her zaman sesini yükselten Gülben Ergen'in
Sıla Bebek davasındaki hukuki süreci sonuçlandı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajın ardından başlayan yargılama, mahkeme salonunda net bir kararla noktalandı ve tüm gözleri yeniden bu önemli konuya çevirdi. Gülben Ergen, yaptığı sosyal medya açıklaması nedeniyle hakaret iddiasıyla yargılandı. Sanatçı, ifadesinde herhangi bir kişiyi hedef almak amacı taşımadığını, yalnızca bir çocuğun yaşadığı acı durumu görünür kılmaya çalıştığını belirtti. Sözcüklerinin kaynağında kamu vicdanıyla paylaşılan derin bir üzüntü olduğunu ifade etti. Duruşmada yıllardır okul öncesi eğitim için yürüttüğü projeler anlatılınca, davanın seyri doğal olarak bu toplumsal duyarlılık üzerinden şekillendi. Gülben Ergen, birçok bölgede açılan anaokullarına öncülük ettiğini, pek çok aileyle dayanışma içinde olduğunu ve çocukların korunmasına yönelik projelerde aktif görev aldığını hatırlattı. Bu nedenle paylaşımının bir tepki değil, insani bir duyarlılığın dışa vurumu olduğunu vurguladı. Savcılık mütalasının da bu yönde ilerlemesi üzerine mahkeme kısa bir aranın ardından beraat kararını duyurdu. Böylece sanatçının sözleri hukuki açıdan suç oluşturmadı ve süreç, onun çocuk haklarına yönelik çalışmalarının daha görünür hale geldiği bir sonuçla tamamlandı. Sanatçının duruşmada bahsettiği çalışmaların temelinde, uzun yıllardır sürdürdüğü Çocuklar Gülsün diye hareketi yer alıyor. Gülben Ergen'in kendi ifadeleri, sosyal sorumluluk yaklaşımının ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. 2010 yılında, Türkiye'de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve daha fazla çocuğa eşit imkan sunmak amacıyla kurduğumuz Çocuklar Gülsün diye derneğimiz, ülkemizin pek çok farklı noktasında birçok anaokulu inşa ederek gerekli materyalleri tamamladı ve Milli Eğitim Bakanlığımıza hibe etti. Bakanlığımızla imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde anaokullarımızı desteklerinizle açmaya devam ediyoruz. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından, afet bölgelerinde söz verdiğimiz projelerin tamamını hayata geçirerek hedeflerimizin üzerine çıktık. Siz değerli destekçinin katkılarıyla binlerce oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi 10 binlerce çocuğa ulaşmış durumda. Hep birlikte büyüttüğümüz bu umut yolculuğu için minnettarız. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Magazin kulislerinde dolaşan fısıltılar, uzun bir sessizliğin ardından öyle bir patladı ki ortalık yeniden hareketlendi. Hande Erçel'in biten büyük aşkının ardından, kalbini hiç beklenmedik birine açtığına dair iddialar, konuşuldukça büyüyen bir dalga gibi herkesin dikkatini üzerine çekti. Görünen o ki bu hikayenin temelinde kırılan bir güven, köşeye sıkışan bir ilişki ve ışıkları aniden başka bir yöne çeviren bir bağ var. Hande Erçel ile Hakan Sabancı arasında yıllara yayılan birliktelik, perde arkasında biriken güvensizlik nedeniyle ağır ağır çözüldü. Erçel'in iç sesine kulak vererek bağını adım adım geriye çektiği, en sonunda da ipleri kendi iradesiyle bıraktığı konuşuluyor. İkilinin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmasıyla başlayan sessiz kopuş, karşılıklı takipten çıkma ve engelleme hamleleriyle iyice görünür hale geldi. Bu kırılmanın hemen ardından magazin masasına düşen yeni bir iddia ise tansiyonu bir kez daha yükseltti. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın yorumuna göre, Erçel'in kalbi şimdilerde ünlü ve tecrübeli bir yapımcıya yakın duruyor. Kulislere göre bu yeni bağın Londra'da geçirilen özel anlarla pekiştiği, ikilinin birbirine tahmin edilenden daha hızlı uyum sağladığı konuşuluyor. Yaş farkının bir engel oluşturmadığı, aksine bu ilişkinin daha sakin, daha kontrollü bir enerji taşıdığı da iddialar arasında. Bu söylentilerin çıkış noktası, Erçel'in yarım kalan güven duygusundan uzaklaşıp, kendini daha net ifade edebildiği bir alan arayışına yönelmesi. Duygusal yükün ağırlaştığı yerde çözülme kaçınılmaz olurken, yeni başlayan bağın cazibesi de, konuşulanlara göre, tam da bu boşluğu doldurdu. Böylece hem duygusal hem de profesyonel dünyanın iç içe geçtiği, dikkat çeken bir birliktelik ihtimali ortaya çıktı. Ortaya atılan bu iddialar somut bir kanıta dayanmasa da, yaşanan ayrılığın arka planındaki güvensizlik ile yeni bir başlangıcın sağladığı konfor hissi arasında
mantıklı bir sebep-sonuç bağı kuruluyor. Erçel'in hayatındaki bu yeni sayfanın nasıl şekilleneceği ise ilerleyen süreçte netleşecek olsa da, magazin kulislerinin şimdiden bu hikayeye sıkı sıkı sarıldığı açık. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Yüreğini paramparça eden o büyük kırılmanın ardından suskunluğunu bozması, Shakira'nın iç dünyasında nelerin yaşandığına dair yıllardır biriken merakı bir anda alevlendirdi. Işıltıların ardındaki yaraya dokunurken sergilediği sakinlik, aslında ne kadar büyük bir fırtına atlattığını açıkça hissettiriyordu. Bir zamanlar müzik sahnelerinin güçlü sesiyle futbol arenasının yıldızını buluşturan o masalsı bağ, ilk anda her şeyi tamamlayan bir uyuma benziyordu. Ortak projeyle başlayan yakınlaşma kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Aradan geçen uzun yıllar boyunca hem birbirlerinin hayatını paylaştılar, hem de iki oğullarını sevgiyle büyüttüler. Shakira kariyerindeki yoğun tempoya rağmen sevdiği adamın başarısını destekledi. Pique de sahadaki gücünü ailesine duyduğu bağlılıkla pekiştirdi. Fakat bu uyumun derinlerinde çatlaklar belirdi. İspanyol yıldızın ilişkiden uzaklaşması, evden ayrılması ve Shakira'nın müzikal üretiminde bir keskinlik hissedilmesi, ikilinin yaşadığı kırılmanın perde arkasını görünür hale getirdi. Pop yıldızının dikkat çeken albüm çalışmalarında gizlenen duygusal ton, yaşadığı güven kaybının işaretlerini taşıyordu. Sonunda ortaya çıkan gerçek, Shakira'nın kalbini asıl yaralayan noktayı belirginleştirdi. Sevdiği adamın ihanetini kendi evinde yaşaması. Turneler nedeniyle uzak kaldığı günlerde başka bir genç kadının o eve girmesi, gururunu derinlemesine incitti. Bu acı, yalnızca sadakatsizliğin kendisiyle sınırlı değildi. Tüm dünyanın gözünün önünde yaşanması, ünlü şarkıcıyı daha da yaraladı. Shakira'nın dillere düşen intikam şarkısıyla yükselen tepkisi, aslında kırılan onurunun sesiydi. Parçanın müzik listelerinde ilerlemesi, yaşadığı kırgınlığın küresel bir yankıya dönüşmesine neden oldu. Ardından Gerard Pique'nin genç sevgilisiyle pozlar vermesi ve eski paylaşımlarını kaldırması, taraflar arasındaki bağın çoktan koptuğunu gösterdi. Pique'nin eleştirilere karşı takındığı sert tavır da bu sürecin soğuk tarafını ortaya koydu. Yaşananların ağırlığını taşıyamayan Shakira, hayatını kökten değiştirerek iki oğluyla birlikte yeni bir düzen kurdu. Müzik kariyerine yeniden yön verip uzun bir dünya turnesi hazırladı. Sahne ışıkları bu kez onun iyileşme sürecinin ortağı oldu. Hayal kırıklığı, hüzün ve karanlık duygular notalara dökülerek şarkılarına güç verdi. Bu yaratıcı yolculuk boyunca dostluklarını yeniden tanımladı ve onu yıllardır sahnede, ekranda destekleyen dinleyici kitlesinin varlığını farklı bir bağla hissetti. Biten ilişkisine dair yaptığı küçük bir gönderme, içindeki iyileşmenin yönünü gösteriyordu. Belki de en uzun soluklu aşkı, hayranlarıyla yaşadığı bağdı. Ününün ötesinde evine döndüğünde, oğullarıyla pijamalarla koltuğa uzanan sıradan bir anne olduğunu vurgulaması, onu tüm kırılganlığıyla gerçek kıldı. Çocuklarının kendisini yalnızca anne olarak görmek istemesinin, ona ne kadar iyi geldiğini de açıkça ifade etti. Geçmişe dair kırgınlıklarını bütünüyle silmemiş olsa da, söz konusu çocukları olduğunda eski eşine hakkını teslim etti. Pique'nin disiplinli bir baba olmasını övmesi, aralarındaki tüm yaralara rağmen ebeveynlik görevini dürüstçe ayırabildiğini gösterdi. Çocukların ihtiyaç duyduğu düzenin bu disiplinle mümkün olduğunu, çalışmanın ve hazırlığın hayatın her alanında temel olduğunu o netliğiyle anlattı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Bazı yıllar vardır, aşk yalnızca kalplerde değil, manşetlerde de yaşanır. Fısıltıyla başlayan ilişkiler, meydan okuyan bakışlar, suskunlukla büyüyen bağlar ve tek bir kareyle ortalığı ayağa kaldıran çiftler. Bu yıl magazin, duyguların tamamını gördü. Tutku ile kriz, huzur ile kaos yan yana yürüdü ve bazı isimler vardı ki adları anılmadan tek bir ay bile geçmedi. İşte tam da bu yüzden Onedio'nun özenle hazırladığı bu liste, senenin aşk haritasını çıkarmak için güçlü bir referans sunuyor. Yıla damgasını vuran ilişkilerin başında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir geldi.
Bir yandan reklam aşkı iddiaları ve büyük para söylentileri, diğer yandan hukuki süreçlere uzanan haberler derken, ilişkileri sürekli mercek altındaydı. Bu baskının doğal sonucu olarak ikili gözlerden uzak kalmayı seçti ancak birlikteliklerinden geri adım atmadı. Mert Demir'in aşka dair net cümleleri, Serenay Sarıkaya'nın yüzünden eksilmeyen gülümsemeyle birleşince, tüm söylentilere rağmen ortaya direnen bir bağ çıktı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde ise hikaye daha köklü bir dönüşümle ilerledi. Aşklarını sade bir evlilikle taçlandıran çift, ardından anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Oğullarına verdikleri isimle birlikte aile olma hissi iyice pekişti. Pınar Deniz'in hamileliğini zarif bir şekilde duyurduğu anlar, bu ilişkinin ne kadar şeffaf ve içten yaşandığının güçlü bir göstergesi oldu. Onların hikayesi, romantizmin sakin bir mutluluğa evrilebileceğini hatırlattı. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç içinse, bu yıl duygusal olduğu kadar sert sınavlarla doluydu. Aybüke Pusat'ın yaşadığı profesyonel krizler, linç dalgaları ve hedef gösterilmeler, ilişkiyi ister istemez kamusal bir alana taşıdı. Tam bu noktada Furkan Andıç'ın net ve koruyucu duruşu, yıllardır gözlerden uzak yaşanan bu birlikteliği bambaşka bir yere taşıdı. Yan yana durmanın bazen en politik tavır olduğunu gösteren bu çift, aşkın dayanışma halini simgeledi. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ise istikrarın sıkıcı olmak zorunda olmadığını bir kez daha kanıtladı. Aile sıcaklığı, doğal haller ve samimi paylaşımlar onları yılın en huzurlu çiftlerinden biri yaptı. Kenan İmirzalıoğlu'nun rahat tavırları etrafında kopan esprilere karşı Sinem Kobal'ın sahiplenici ve aşkla dolu sözleri, bu evliliğin ne kadar sağlam bir zeminde durduğunu açıkça gösterdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu için beklenen haber nihayet geldi ve bu durum hayranlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Anne baba olma sürecini sakinlik ve mahremiyetle yaşayan çift, oğullarına verdikleri isimle de dikkat çekti. Sosyal medyada dönen tahminler ve yorumlar arasında onlar, aile olmanın tadını sessizce çıkarmayı tercih etti. Bu tercih bile onları listenin en özel köşesine taşıdı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ise alışılmışın dışında bir kararla gündeme geldi. Özel hayatlarını genellikle kontrollü yaşayan çiftin, yurt dışı merkezli yeni düzeni, yalnızca kendi hayatlarını değil, ünlülerin yaşam tercihlerine dair tartışmaları da tetikledi. Çocuklarıyla birlikte kurdukları bu yeni denge, aşkın bazen yer değiştirmekten güç alabildiğini gösterdi. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, olgunluğun ve zarafetin aşk halini temsil etti. Davetlerdeki uyumları, tatil karelerindeki tutku ve karşılıklı cümlelerle beslenen romantizm, onları senenin en estetik çiftlerinden biri yaptı. Gösterişten uzak ama iddialı bu birliktelik, sürpriz etkisini son ana kadar korudu. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ise listenin en çarpıcı kırılmasını yaşatan isimler oldu. Uzun süre konuşulan ve neredeyse alışkanlık haline gelen bu birliktelik, aniden sona erince geriye büyük bir boşluk bıraktı. Ayrılık, aşkın bitse bile hikayesinin bitmediğini bir kez daha kanıtladı ve bu iki isim, yokluklarıyla bile gündemde kalmayı başardı. Genel tabloya bakıldığında, bu yılın aşkları yalnızca romantik değil, toplumsal, politik ve duygusal okumalar da sundu. Bazıları sakinliğiyle, bazıları fırtınasıyla hatırlandı. Ortak noktaları ise şuydu: her biri magazinin geçici parıltısından çıkıp kalıcı bir iz bıraktı. Bu yüzden bu çiftler yalnızca bir yılın değil, hafızanın da en gözde aşkları arasına adını yazdırdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.